Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'dan tekrar merhaba. Yanımda çok sevgili tasarımcı arkadaşım, sevgili Simay Bülbül var. Onun defilesini izledik ve konuğu Türkiye'nin ilk bloggerlarından, influencer Billur Saatçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok güzel bir defileydi. Teşekkür ediyorum. Bugün şansıma benim giyebileceğim çok fazla kıyafet, yani kendi tarzım için ama aynı zamanda çekimler için de kullanabileceğim çok fazla farklı styling ve benzer, yani benim dediğim gibi işte mesela bir editoryal çekimde kullanabileceğim farklı looklar gördüm. Çıktı. O yüzden aynı zamanda işime de yarıyor. Ne güzel. bunları Senin tarafından beğenilmek ayrıca güzel tabii ki. Çok teşekkür ederim. Simay Ben teşekkür Hatun ederim. koleksiyonu, 20 lookluk bir koleksiyon ve basın bültenini okurken şu çok dikkatimi çekti. İhtirasları kadar mücadeleleri, liderlikleri ve fedakarlıkları ile tarihe iz bırakmış Türk hatunları. Kim Evet. bu hatunlar? Şimdi ben biliyorsun
için çok fazla böyle bir trend tasarımcısı değilim. Yani çok fazla trendler üzerinden ilerlemiyorum. Bu sene itibariyle artık sezonları da bıraktım. Yani sezonsuz, zamansız koleksiyonlar tasarlamayı seviyorum. Ve her sene de benim aslında koleksiyonlarımda bir kadın hikayesi var. İşte bu bir şaman kadını da oldu, bir cumhuriyet kadını oldu. İşte geçtiğimiz sezon kapıları aralayan başarılı kadınlar oldu. Bu sene böyle birazcık daha böyle etnik ve eskilere gittim. Hatunlar dünyasına ve bence çok değerliler. Bu geçmişten gelen değerli aslında bir karakter hatun. İlla bir isim ve bir soyadla ben bunları anmıyorum bu sefer. Çünkü günümüzde de çok değerli hatunlar var. Sen de öyle mesela, sen de öyle. Benim güzel hatunlarımsınız. O yüzden de ben bir yandan da her zaman bu kültürel geçmişi, işte etnik duruşu hep seviyorum ama onu modernize etmeyi seviyorum. O yüzden de hatunların o geçmişindeki işte kaftanlar, o look'u biraz daha tabii günümüzde hem daha modernize edilmiş hem de biraz daha Simay Bülbül tabii imzasıyla deri ve ışıltılı kumaşlarla böyle bir koleksiyon hazırladım. Ama günümüzdeki bütün değerli hatunlara adadığım bir koleksiyon. Çok güzel. Şimdi videoyu izlerken sezonu bıraktım artık Ceylan dedin. Sezonsuz bir zaten moda haftasındayız. Ben aslında bunu hep savunuyordum. Yani başından beri şunu savunuyorum. Maalesef bir yandan bu mevsim geçişleriyle beraber işte burada yaşadığımız çevresel sorunlarla beraber zaten sezon pek kalmadı. Yani çok kalın kıyafetler, üst üste giydiğimiz işte mantolar, kışın bunları artık çok az giyiyoruz. Çünkü zaten o kadar çok soğuk olmuyor ya da çok az bir zamanda oluyor. Dolayısıyla dolaplarımızda yani eskiden yaptığımız yazlık kışlık ayrımları bile kalmadı ve insanlar özellikle kadınlar kıyafetlerini hem yazın hem kışın hem gece hem gündüz giyebilmek istiyorlar. Ve çok hızlı yaşadığımız için de mesela ben sabah buraya geldim, üstümü değiştirdim ama yanımda 2 ayakkabı getirdim, işte aksesuar vesaire tabii ki çünkü İstanbul'da çok böyle bir şehir. Dolayısıyla bu koleksiyonda senin aslında tam olarak bunu gördüm. Yani bu şalvarın üstüne bir tane beyaz tişört ve kemerle gündüz kullanabilecekken üstüne işte crop top'ı, danteli ve ışıltılı bir kaftanını atıp gece de giyebilecek. Aynen. Yani ben uzun yıllardır bütün yaptığım koleksiyonlarda bu zamansızlığı hep çok sevdim zaten. Ama her zaman için bir adımız vardı işte yaz koleksiyonu, kış koleksiyonu, yaz kış diyerekten hep vardı. Ben şeyi de seviyorum, bu bedensizliği de seviyorum. Yani çok fit yaptığım ürünler de oluyor ama hani bu rahat ve salaş tarzı da çok seviyorum. Ama bu sene itibariyle ben artık şunu net anladım. Gerçekten artık çok enteresan bir dünyadayız ve geçişteyiz. İşte zaman kavramı artık yok, mekan kavramı yok, sezon kavramı yok. Yani bunu bütün şeye baktığımızda da yaz sezonu başlıyor, arkasından ne nasıl geliyor? Birincisi artık 2 koleksiyonla dönen bir moda dünyası yok. Devamlı yeni şeyler yapmak gerekiyor. O yüzden de ben sezonlardan vedalaştım kendisiyle. Ve çok daha keyifli geldi. Ben şu an bunu tasarlıyorum. Bir ay sonra başka bir şey daha ekleyebilirim. Ve benim şurada koleksiyonda sunduğum şeyi biraz önce dediğim gibi istersen kışın işte bir jean'in üstüne de giy, üstüne işte başka bir şey giy veyahut da yazın herhangi bir şortun üstüne de giy. Herhangi bir sezonsal çok aşırı bir kavramı yok. O yüzden de böyle hani dolaplarda hiç aslında sezondan ayrılmayacak, çıkmayacak parçalar haline geliyor. Evet ve biz moda editörleri aslında bu döneme baktığımız zaman bunun biraz sokak modasından kaynaklandığını da görüyoruz. Yanımızda Billur olduğuna göre sokak modası, influencer tarafında işin ona soralım. Çünkü gerçekten eskiden podyumdan sokağa taşan kıyafetler ve trendler şimdi tam tersi sokaklar podyumları etkiliyor ve bu zamansızlık, cinsiyetsizlik, bedensizlik dediğin gibi aslında street style'dan çok etkileniyor. O yüzden bu açıdan Billur'a sormak istiyorum. Mesela sen giyinirken ya da kendin bir look yapıp onu sosyal medyada paylaşırken bu sezonsuzluk seni rahat ettiriyor tabii ki. Ve nelerden ilham alıyorsun ve nereye gideceğini düşünüyorsun bu sezonsuz durumun? Ya bunu geçen gün de biraz konuştuk. Hakikaten bu sezonsuzluk yani biraz benim belki biraz özümde de vardı aslında. Çünkü ben hala 10 yıl önce Simay'dan aldığım elbiseyi giyebiliyorum. Ve gerçekten işte zamansız bir parçaysa zamansız, sürdürebilirse sürdürebilir hala aynı. Yani o deri detayı kolsuz bir elbise ben onu yazın da giyiyordum. Hani deri demek aslında kış demek de değil hakikaten. Onu evet ne kadar kombinlediğin ve işte sezonu uyarladığınla da alakalı. O yüzden aslında hani bu sezonsuzluk
değerli bir şey. Yani ben de çok trendleri takip eden biri değilim açıkçası. Hani trend diye böyle bir şeye çok koşan bir insan da hiç değildim. O yüzden hani bence sen de aslında hep öyleydin. Yani bu Aynen, yeni bir aynen. hikaye değil tabii. Yani hep aslında aynı Simay kadını görüyorum ama şu an biraz daha ben dişi geldi mesela Evet, bana bu hatun. arada. Aynen Hatun, hatun hatun. geldi. O da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi aslında hani bu zamansızlık hani bence uzun zamandır süregelen bir şey. Benim hayatıma da süregelen bir şey. Böyle. Böyle de gidecek inşallah. Öyle de gidecek Aslında inşallah. şimdi beraber defile izlerken ve çekimlere bakarken mekan da çok ön plana çıkıyor. Çok güzel. Ve senin koleksiyonla birebir örtüşmüş. Sevgili Emre Güven çekmiş. Gerçekten koleksiyon için daha uygun Daha bir da mekan kolay. olamazmış gibi hissettiriyor. Bir de şunu hatırladık. Ta yıllar önce İstanbul Fashion Lab'di sanırım. Aynen. İlk İlk mekanımız. İlk mekanımız ne kadar şık, ne kadar küçük, ne kadar şirin ve içeri girdiğin zaman büyülendiğin bir ortamdı. Buraya bir geri dönüş oldu aslında. Evet. Bu Yani da çok ben, hoş. Mekan alternatiflerini görünce hiç direkt dedim. Yani hatta ay inşallah orada yoğunluk olmaz da hani ben orada Özledim. kalırım diye. Çünkü ben zaten kültürel şeyi çok seviyorum. Yani eski Evet. yapıları çok seviyorum. Eski yapıları gördüğüm an ben zaten böyle heyecanlanıp hani birçoğunu da zaten böyle restore ediyoruz. O yüzden benim için muhteşemdi. Bir de belki de ilkinin böyle bir anısı olması da güzel. Ben o yüzden zaten bugün hani Billur'u çok konuk etmek istedim. Çünkü biz ilk günden beri Evet, beraberiz. beraber yürüyoruz diyeyim. Yani biz nasıl ilk Fashion Days'leri yapıyorduk, Türkiye'de tasarımı anlatıyorduk. Billur da işte ilk Ben o de hevesle dönemler geliyordum. Evet. yani bloggerlık dünyasını anlatıyordu ve biz böyle hani hepimiz beraber doğduk, beraber büyüdük ve o yüzden ben de çok sağ olsun geldi benimle. Benim için çok değerlidir. Çünkü kaç senedir Hayranlığım da ilk dünyada günkü gibi baki. beraber yürüyoruz. Peki o zaman ikiniz için de aslında bu uzun yolculukta ilkleri yaşadık. Bu sezonda ilk dijital moda haftasını beraber yapıyoruz. Bu anlamda nasıl görüyorsun? Yani dijitalleşmeye alışman nasıl oldu? Billur zaten bu işin içinde çünkü kreatif bir taraftan içerik yaratıyor durmadan. Hem markalar için hem kendi markası için. Ama bir tasarımcı için bu nasıl oluyor? Yani şimdi ben kendi adıma samimice de söylemem gerekirse tabii ben biraz geleneksel tasarımcıyım. Yani insan olarak da öyleyim. Eskideki o bizim bildiğimiz geleneksel dünyayı ben çok seviyorum. Ben geleneksel medyayı da hala daha çok severim. İşte bilir yani sen de bilirsin benim işte davetlerim meşhurdur. Evet. Etkinliklerim meşhurdur, sofralarım meşhurdur. Ben insanlarla beraber taç ettiğim zaman daha çok hani bana değerli geliyor. Benim için tabii defile de öyleydi. Gerçekten çok özlemle andım eski günlerimizi. Yani o işte kulis heyecanı, sahne heyecanı bir kere zaten vazgeçilmez bir şey. En önemlisi de o kadar emeğinin sonunda herkesin karşısına çıkıyorsun ve bir alkış alıyorsun. O birleşim ve buluşma muhteşem bir şey. Onun ben eksikliğini çok hissediyorum. Bu konuda maalesef bunu çok açık söylüyorum. Dijital dünyaya alışmaktan başka tabii ki de bir şeyimiz yok. Başka bir alternatifimiz yok. Uzun bir sürede bu böyle olacak. Çok fazla avantajı var. Muhteşem işte videolar çıkabiliyor ve belki biz 300-500 kişiyi bir defile yaparken şimdi belki de işte milyonlarca kişiye, bir sürü kişiye ulaşacak ve bu çok değerli. O yüzden ben öğreniyorum. Daha öğrenciyim diyeyim. O yüzden de inşallah bu süreci birazcık daha hani yavaş yavaş daha ilerletiyor olacağız. Ama bir gün inşallah yani eski gelenekselle yeni hani dijital dünyanın daha ortada buluştuğu bir güne denk geliriz inşallah. Evet, ikisini birden harmanlamak çok önemli. Kesinlikle. Senden önce hem Raşit hem de Nihan'la konuşurken bu konuyu aslında burada hata payının çok düşük olması, hata olduğu zaman tekrar çekilip detayları daha rahat, pek çok açıdan gösterme şansımızın olduğu, Muhteşem. bunun açısından çok iyi. Ama bizim için o heyecan, ışıkların söndüğü an, podyumun kokusu, İçeriden yürüme- gelen çığlık bir Çığlıklar. çığlık. İçeriden gelen çığlık, alkışlar, kanter, gözyaşı Biraz önce backstage'de. onu konuşuyorduk Billur'la. Yani o defileleri hepimizin bir heyecandı. Yani Evet. işte Billur gelir önden kulise
gelir. Evet. Ondan sonra böyle bir telaştır. Öncesinde konuşuruz, buluşuruz. O Bunların an bir hepsi şey böyle bir şeyin şeyi yapılır. Biz hala çalışıyoruz Aynen. tabii. Şimdi paça boyu hala yapıyoruz. Çok ama onun doğru. da heyecanı başka hakikaten. Yani ben de kendi adıma hani keşke hakikaten orada olmayı. Çünkü benim bile hani gözlerim dolar öyle izlerim. Hani böyle o heyecan falan çok acayip bir şey. Mehtap Hanım söyledi, Mehtap Elay'de. Hani hakikaten bu bir film gibi. Aslında podyum yani defile gerçek anlamda o da bir tiyatro gösterisi gibi hakikaten birebir dokunuyorsun Aynen. karşındakine. Aynen. O Çok güzel şeyi bir alıyorsun, benzetme. alkışı alıyorsun, etkileşimi alıyorsun. Evet, bir tür sahne sanatı ve o Aynen. sahne sanatında aslında ticari bir kaygı da var. Bu yüzden de hani doğru kitleyle ulaşmaya da aslında dijital dünya yadsınamaz. Simay o yüzden Evet, öğreneceğim. Ay, çok Öğreniyorum. güzel. çok Varsa güzel. aslında çok güzel Evet. online dünyada Ya da var evet aslında. online dünyada varmış, online satışımız var vesaire bu süreci zaten hani mecbur bir yerinde şey yapıyoruz ama dediğim gibi benim kendi içimde çok hani sevdiğim bir eski dünya. O yüzden de oraya özlemimi duyuyorum. Şahane. Aynen. Şimdi ben dün akşam çalışırken bir taraftan da dedim ki hani sadece soruları ben sormayayım. Instagram'dan takipçiler de bakalım ne soracak. Seninle ilgili şöyle bir şey geldi. Şimdi bir soru geldi. Aslında yorumla beraber çünkü sen çok uzun yıllardır deri üzerine çalışıyorsun. Hatta mesela ben de dün hatta açtım baktım dolabıma senin bir deri yeleğin var uzun. Ay, çok Püsküllü ve hala çok severek Evet, giyerim. ne Tıpkı güzel. Billur'un dediği gibi yaz kış Evet. kullandığım bir parça. Bu bakımdan sürdürülebilirlikle ilgili düşüncelerini merak ediyorlar. Çünkü son dönemde çıkan işte vegan deri, suni deri gibi bir dünya da var ve bunun insanlara fake geldiği, sahte geldiği de konuşuluyor. Tasarımcı olarak Simay Hanım bu işin neresinde diye sordular. Evet. Sürdürülebilirlik. Aslında şöyle, ben bunu tabii çok uzun süredir anlatıyorum. Bir deri tasarımcısı olduğum için ve ana materyalim deri ne kadar kumaş da kullansam uzun yıllardan beri hep deride çalışıyorum. Şimdi aslında bu yeni üretilen işte vegan deri, suni deri aslında bunlar daha nasıl diyeyim yeni üretim olan yine kimyasalın daha çok kullanıldığı ve hani aslında yeniden bir üretim şeyi. Aslında özü plastik. Özü plastik aslında aynen. Şimdi deriye dendiğimiz zaman ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum ama şimdi biz toplum olarak gerçekten et tükettiğimiz sürece çünkü biz sadece özellikle ben besi hayvanı derisi kullanıyoruz. Herhangi bir av hayvanı hiçbir zaman için ben kullanmıyorum. Ya da egzotik deri. Aynen asla. Şimdi besi olarak tüketilen yani hayvan diyeyim hani her türlü onun derisi zaten çöpe giden deriyi aslında biz tam tersi değerlendiriyor oluyoruz. Aslında biz çöpü bir atığı aslında değerlendiriyoruz. dönüştürme. Aslında sürdürülebilirliğin en değerli malzemesi deridir. Yeniden üretilen bir şey değil. Tüketimi o anlamda şey yapan bir şey değil. Ama hani deri deyince tabii ki çok başka hani algılarda oluşuyor. Fakat toplum sürecinde biz et tükettiğimiz sürece yani besi hayvanı aslında hiçbir zaman için ne zulümdür ne başka bir şeydir ne de herhangi bir başka bir şeyi tüketmeye yöneliktir. Sürdürülebilirlik kavramının da bence en değerli özelliklerinden biri. Çünkü zaten çöpe giden şeyi biz değerlendiriyor oluyoruz. Bu anlamda da Çok aslında güzel başka anlattın. bir çizgide. Bana da sordukları zaman şimdi bununla ilgili tabii ki çok soru geliyor. Aynı şekilde Billur'a da söz vereceğim. Aslında vegan deri diye suni deri plastik özü ve çok kısa süreli kullanımı var. Yani 2 yıl sonra gerçekten aşınıyor, yırtılıyor, kopuyor ve çöpe gidiyor. Ve kendi kendini tekrardan geri dönüştürme özelliği hiç yok. Oysa ki deri senelerce dolapta durup hiçbir şey olmayacak Asla. yegane parçalardan bir tanesi. Billur da aslında bu konuda çok hem sosyal medyada hem kendi hayatına çok dikkat ediyor biliyorum gördüğüm kadarıyla da. Peki yine de dijitalde hep bir al baskısı var. Al al tüket tüket ve tabii ki çok fast fashion hızlı moda dünyasında içindeyiz. Bununla nasıl başa çıkıyorsun? Ya şöyle ben aslında hep baktığım zaman geriye de mesela hani ilk postuma bile bakıyorum, ne giydiğime bakıyorum. Hani hala dolabımda var. Hani çünkü zaten her zaman 10 tane değil, onun yerine yani o kadar yani 10 parça bir şey alacağıma 1-2 parça bir şey alırdım. Hep öyleydim. O yüzden hep o Galata modalara giderdim. Evet, Böyle. evet, evet. Aslında tasarımcıları hep böyle uzak, pahaca ulaşamayacağımız, hani hep bir mesafe vardı. Bilmediğimiz, adını koyamadığımız ve hani uzak gelirdi tasarımcı diye. Ulaşılmaz. Halbuki
Evet, halbuki işte o Galata Modalar da biraz hani tüketiciyle tasarımcıları buluşturmak için daha uygun fiyat performansında ürünlerle falan. Hani benim hayatıma mesela ben onlara hayranlıkla, blog da yoktu o zamanlar. İşte o hayranlıkla zaten hep öyle giderdi elim zaten. Ama şu an dediğin gibi hani şu an her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Çünkü şu an hani özellikle bu sosyal medyada, Instagram dünyasında hani bir fotoğraf vermek için giy çıkar ve artık o gözüktü, bitti. Onun artık hayatımızda bir şeyi yok. Maalesef böyle bir şey ama şu an hani Oscar törenlerini bile hani görüyorduk hani insanlar aslında seneler sonra aynı kıyafetle gelince aslında Evet. o zaman alkışı topluyorlar. Tabii ki. Hani bu da aslında hani ona başka bir şey, bir stylingli olur, duruşlu olur, saçınla olur, makyajınla olur. Aslında kıyafete bambaşka bir şey katmak insanın Değer elinde. katmak. Aynen. O yüzden hani az ve öz olması tabii ki çok değerli ama dediğim gibi hani ben de alıyorum ama gerçekten bu Covid zamanı hani ben kendi alışveriş alışkanlıklarıma baktığım zaman bile hani ne kadar geri adım attığımı görüyorum. Ne kadar bunun içinde olsam da Evet. böyle açıkçası O ve bunu yüzden- insanlar da bence biraz başladı daha bilinçlendi. Yani Bilinçlenmeye. Slow fashion'a gideceğiz. Yani o bir şekilde evrilerek gideceğiz. O fast fashion dediğimiz şey bir yerde en azından belli bir kesim için bence duracak. Tabii. Yani daha bilinçli bir kesim için. Zaten burada aslında tasarımcılardan önce büyük oyuncuların işte Inditex Group gibi, H&M gibi yani dünya çapında moda üreten, tekstille ilgilenen büyük oyuncuların önce olması gerek. Tasarımcılar ona ayak uyduracak ama ben senin koleksiyonuna baktığım zaman tam olarak bundan bahsediyoruz. Aslında o aldığı işte ipek kaftanı jeanle de giyebilir, konsere giyebilir, şortla giyebilir. Biraz kombinleme ve styling ön plana çıkacak. Burada kendime Ne güzel. paha biçmek için söylemiyorum yeniler ama olabilir. gerçekten styling olarak mesela çok beğendim senin defileni. Çünkü tam olarak Teşekkürler. bu birbiriyle kombinlenebilir. Aynı zamanda da dolaptaki çok daha basic parçalarla kombinlenebilir bir Aynen. koleksiyon. Üstüne çok başka bir hikaye yazılabilir. Aynen. Peki Güzel, son olarak bir de bunları duymak daha keyifli tabii. saç makyajı da sormak istiyorum. Ben senin saç stiline yıllardır hayran, kendine özgü, çok güzel taşıdığını düşünüyorum. Onu bir aksesuar olarak taşıdığını Evet. düşünüyorum. Burada sen mi karar verdin saç makyaja? Çünkü çok güzel. Yani şimdi benim biliyorsun çok uzun süre işte 18 sene kadar bir rasta saçım vardı çok uzun süre. Ondan sonra onu kestim. Şimdi hep söylüyorum saçıma bir şey takmadan herhalde duramıyorum. Şimdi biraz daha böyle Frida dünyasına girdim. Ben kendimi böyle seviyorum. Yani İyi takı hissediyorsun. takmayı seviyorum. İşte saçıma bir şeyler bağlamayı seviyorum. Koleksiyonda tabii yine sevgili Hakan'la hani biz hep yine çalıştık. Onun da tabii çok emeği var. Ama ben bu koleksiyonu New York'a da götürmüştüm. Tam Covid öncesindeydi ve oradayken bir böyle farklı etnik ama yine biraz daha modern bir kadın modeliydi. O yüzden de ben hiç bugüne kadar da örgülü saç kullanmamıştım defilede. Bir anda o kadını böyle gördük. Çok o yüzden güzel. de onu Sen de dedik. şahane. Ben de evet. Tophanenin tepesinde yine çıplak ayaklarımla. Benim bile evlenirkenki duam onun Ha, bir saç evet. aksesuarı. Evet. Çok Aynen. güzel. Yani o Çok kadar harika onu bir hayal hikayeniz var. etmişim ve yıllar sonra böyle oldum. Hani bulundu o parça falan. Hani iyi ki de var. Ben de hala çok Ben saklıyorum. aksesuarsız defile yapamıyorum. Yani çok seviyorum. Yine bir Attartian'a galiba bir büyücü kadının koleksiyonu çok güzel saç aksesuarları yapmışım. Daha sonra onun Doğan'ın aksesuarı oldu Öyle. düğününde. Ne güzel. Dostluğunuz da zaten çok enerjisi buraya kadar Evet. geliyor ve bu koleksiyonda Hem beraber modadayız, hem şeydeyiz, hem anneyiz falan derken de böyle bir beraber evriliyoruz. şahane. Zaten işte Türk hatunu dediğin böyle olur. Aynen. Bizim gibi değerli hatunlar işte. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür için. ediyorum. Ağzınıza sağlık, eline gözüne sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu tatlı sohbet için sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuğum olduğun için. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra global tarafa bağlanacağız ve bir influencer sürpriz olsun gerçi göreceksiniz ama İtalya'dan Veronica ile konuşacağız. Daha sonra da defilelerimiz devam edecek. Görüşmek üzere.